Merhaba. Türkiye'deki hizmet kalitesinin gözünü seveyim. Fıstık gibi bir restorana geldik. Plastikte kahve içiyoruz. Adam Türk çarpayım da bana selam vermesin. Tin, tin, tini mini hanlı. Kardeşim ne yapıyorsun? Bak ne güzel uzun duruyor. Ama parkta bir şey yok. Bir şey yok ama olduğumuz Hayır. yeri şimdi göstereceğim, inanamayacaksınız. Aynen. Çok inceldi artık. İn bakalım o taraftan, öbür tarafından. Şimdi yakalayacağım seni. Talya kaç. Şimdi yakalayacağım seni. Ve bizim evin halleri. Yorulduk biz ya. Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizim kanalımızda alışık olmadığınız bir kutu açılışı yapacağız. DJI Osmo Pocket 3. Çok uzun süredir YouTube ekibimiz bunun bir eski versiyonunu almam için bana baskı yapıyordu. Ancak ben teknolojik ürünlerde eski versiyonu olduğu zaman kullanmayı pek tercih etmiyorum. Ve sürekli çıktı çıkacak, bu ay gelecek, şimdi gelecek diye en sonunda... Ne yapıyorsun? Videoyu sabote mi ediyorsun? Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben de şunu artık bir an evvel açmak için sabırsızlanıyorum. O yüzden hemen böyle hızlıca bunu çekeceğim ki alıp biraz özelliklerine bakmaya başlayacağım. Peki. Ben gidiyorum. Evet. Sonunda geldi. 2 tane farklı versiyonu var. Bir tek başına kameranın geldiği, bir de farklı aksesuarlarla gelen ikinci bir opsiyonu var. Ben tek başına kamerayı olanını aldım. Sebebini de birazdan kutuyu açtıktan sonra size açıklayacağım. Bu artık Apple'dan sonra bütün ürünler paketlemeye çok önem veriyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çok fazla fotoğraf ve video ile ilgili teknik bilgim olmadığı için çok fazla teknik bilgi veremeyeceğim. Daha çok niçin aldık, ne gibi kullanacağız, onlarla ilgili bilgi verebilirim. Teknik bilgi isteyen varsa zaten yeteri kadar bu işin uzmanlarının bilgi verdiği videolar var YouTube'da. Öyle bir plastik bir torbanın daha içinde ve cebinize koyduğunuz zaman zarar vermesin diye bir de ayrıca bir kılıfı var. Evet, uzun süredir beklediğimiz an geldi. Arkadaşlar, bir ekranı var. Bu şekilde çekmeniz için, portre çekmeniz için hem de yatay çekmenize olanak sağlayan böyle bir ekranı var. Ekranı çevirir çevirmez gimbal kamerası hemen bana doğru döndü. Ekran açıldı. İngilizce seçeneğini seçtim. Aktive etmem gerektiğini söylüyor. Skip ediyorum şimdilik, daha sonrasında aktive ederim. Bir de DJI Mimo app ile de kullanabiliyorsunuz. Bir yere bıraktığınız kamerayı application'dan kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle neden bana bunu baskı yapıyorlardı? Niçin bu kadar bekledik? Bu YouTube çekmeye başladığımız ilk günden itibaren en fazla zorlandığımız alan koskocaman bir kamera, koskocaman bir gimbal. Özellikle gimbal sonradan hayatımıza girdi ama ilk başta kamerayla çektiğimiz yerde titreşim olduğu için gimbal'da aldık. Market çekerken, kalabalık yerleri çekerken şurada hemen size göstereyim. Bununla çekim yapıyorduk. Burada bir kamera var. Şu anda çekim yaptığım kamera, kameranın üzerinde mikrofon ve mikrofondan çıkan bir kırmızı kablo. Oldukça profesyonel bir görüntü. Doğal olarak insanların daha çok dikkatini çekiyordu. Ve biz de buna çok alışık olmadığımız için Ceyda'da ben de zaman zaman utanıyorduk ama şu anda ufacık cep telefonundan bile ufak bir aletle çekimimizi yapacağız. Dolayısıyla bana göre bizim için daha rahat olacak. O yüzden biz bunu aldık. Özelliklerine gelince de 1 inçlik bir sensörü var. Dolayısıyla hem akşam çekimi yaparken hem de çekim kalitesi olarak şu anda çekim yaptığım kameradan hiçbir farkı yok. Sony ZV-1 ile biz çekim yapıyorduk. Bana göre bu alet geldikten sonra birçok action kamera, tabii ki action kameranın kullanış özellikleri farklı ama yine de çok vlog yapan var veya Sony'nin, Canon'un, Nikon'un birçok kamerasını bu tek başına yerini alacaktır. Çünkü hem gimbal stabil çekim yapmanızı sağlıyor hem de kamera kalitesi bir önceki versiyonuna göre oldukça daha yüksek. Neden ben bu versiyonunu aldım? Aksesuarlı gelen versiyonunu neden almadım? Hemen fiyatlarına buradan bir bakayım. Tek başına kamera, kılıf artı neler geliyor? Şimdi tabii kutu açılışı yapmadığım için biraz da deneyimsizim. Daha kutuyu tam açmadan özelliklerine geçtim. Böyle bir ufak bir aparatı var. Bu aparatla da handle diye geçiyor aslında. Bunu altına takıyorsunuz. Biraz uzuyor fakat altına tripoda koymak için veyahut da altına bir şeyler bağlamak için bunu da kullanabiliyorsunuz. Daha uzun oluyor. Biraz daha elinize daha iyi oturuyor. Ve bir şarj kablosuyla geliyor. USB-C yeni iPhone'lar gibi ama bir priz yok. Zaten artık herkesin elinde bunlara uygun prizler olduğu için ve bir de elinize bağlamanız için ufak bir ipi geliyor. Evet, neden tek başına kamera versiyonunu aldım? Aksesuarlıyı almadığıma gelince de tek başına olan şu anda Amerika'daki fiyatı 500
519 dolar. Aksesuarlı gelen paketinde de bir adet mikrofon var. Şu gördüğünüz mikrofonlardan DJI mikrofon 2 diye geçiyor. Bu birinci versiyonu. Ekstra bir pil geliyor. Bir de altına ufak bir tripod adaptörü geliyor. Zaten bende DJI'nin başka ürünleri de var. O tripod adaptörü zaten bende vardı. Mikrofonu almadım çünkü şu anda bizim kullandığımız mikrofonun ana modülü zaten buraya monte edilebiliyor ve kendi mikrofonlarımızı kullanabiliyoruz. DJI mikrofon 2'nin tek özelliği bir adaptör olmadan direkt şu mikrofon buraya bağlanıyor. Ama tek mikrofon geliyor. Biz 2 kişi çekim yapıyoruz. Ceyda Hanım'ın kanalına beni davet ettiği için, ben de çekimlerde olduğum için 2 tane mikrofona ihtiyacımız var. Şu anda 2 mikrofonla opsiyonu yok ve DJI mikrofon 2 çıktığı zaman zaten o mikrofonu ayrıca satın alacağız. Batarya de beni pek enterese etmedi. Çünkü şu andaki bu kameranın mevcut içindeki bataryasıyla zaten 166 saat çekim yapabiliyorsunuz ve pili bittiği zaman da %80 şarja gelmesi 16 dakikayı alıyor. Zaten biz bir yerlere giderken genelde yanımızda ya powerbank oluyor ya arabayla bir yerlere gidiyoruz. Arabada da şarja takabilirim. 16 dakikada %80'e kadar şarj oluyor arkadaşlar. O yüzden bu bana yetti şu anda. 669 dolarlık versiyonunu almam için bir sebebim yoktu. Eğer 2 tane mikrofonla gelseydi o zaman onu alırdım. Çünkü şu anda tekrar mikrofonu buna takacağım. Onu ona bağlayacağım. Bir süre böyle bir şey çekeceğiz ama mikrofon 2 çıktığı zaman mikrofonlar yakamızda olacak. Çekime bastığım anda çekim yapmaya başlayacağız. Dolayısıyla bu versiyonunu aldık. Dediğim gibi çok fazla bu konularda fotoğraf veya video konularında teknik bilgim olmadığı için sadece kendi bakış açımdan bunu neden aldığımı size söylemek istedim. Ancak size bu kamerayı çekim yaparak tanıtabilirim. O yüzden Ceyda ve Talya ile beraber yaşadığımız bir günü sadece bu kamerayı kullanarak ve şu anki mevcut mikrofonumuzu kullanarak çekim yapacağız. Siz karar verin. Daha önceki videolarımızı zaten biliyorsunuz. Kalite daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu veya aynı mı? Hiçbir fark yok mu? Siz karar verin. Şu anda gelecek olan kısım tamamen bu kamera ve mikrofonumuzla çekildi arkadaşlar. Videoda görüşürüz. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Buğra açılışını yapmış. Ben de açılış yapmak istedim. Daha önce izlediğiniz videolar dünya hayattayken çekilmiş olan videolardı. Dünyadan sonra ilk kez video çekiyorum. O yüzden böyle kaç hafta video çekemedim. Çünkü zaten hani çekecek modum yoktu. O yüzden ama arkamda gördüğünüz o Dünyoş oğlum benim. Çok değerli benim için olan Sıtkı Doğan arkadaşımız bana bunu çizdi, hediye getirdi. Dünyanın vefatından bir hafta sonra bana bunu yapmış getirmiş. Çok çok duygulandım. Efendim anneciğim. Talya tabii şu anda dışarı gitmek için heyecanlı. Bugün aile günü yapıyoruz. O yüzden evden çıkıyoruz Buğra ile beraber. Yeni kameramızı da denemiş oluyoruz. Onunla çekim yapacağız. Bu kamerayı sevdim. Küçük olması böyle çok göze batmıyor. O yüzden biraz daha az utanabilirim. Şimdi aile gezimiz var. İşte Talya'yı parka götüreceğiz. Yemek yiyeceğiz. Kahvaltı yapacağız. Böyle küçük, böyle hafta sonu olduğu için bugün öyle aktivite yapacağız. Evet, bu kamera ufak olduğu için arabada da rahat çekim yapabiliyoruz. Bak. Talya'cığım, mutlu musun? Nereye Merhaba gidiyoruz? de. Herkese utandı şu anda. Gördün mü? Biraz daha geniş açı alıyor herhalde. Gayet rahat bir şekilde, yani kol Bence mesafesinden de. çekim yapıyoruz. Bak, Bakayım ben de buradan tutayım. çek. Aa bak bu güzel işte. Böyle sıkışıyorduk, önde oluyordum. Aynen. Sevdim bu kamerayı. Şimdi- Seni sevdim. Ozmo. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar, ailece. Evimize yakın, denize de yakın ama deniz kenarı olmayan böyle güzel bir sokağın içinde bir Fransız bakery, pastane gibi bir yere gidiyoruz. Oh. Kahvaltıları çok güzel. Dün bir Amerikan klasik, hani filmlerde olan dinerler vardır ya, daha önce hani birkaç kere Las Vegas'ta falan da gitmiştik. O tip bir yere gitmeyi düşünüyordum ama canım böyle sabah uyanınca güzel bir kruvasan falan istedi. Kendisi Fransız uyandı bugün. Evet, bugün Fransız tarafından uyandım. Gösterme. Merhaba dedin mi sen Talya'cığım? Merhaba de önce. Merhaba. 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 Gel bakayım. Teyzeni göster. Talya bebekliğinden beri nedense o oyuncağına teyze diyor. Panda ve teyze bizim olmazsa olmazımız. Ama Panda şu an evde yıkandığı için teyze bizimle. Değil mi? Bakayım nasıl yürüyor teyze? Öyle mi yürüyor? Vincent's Oo, ne French güzel. Bakery'ye geldik. Ha? French Bistro pardon. Türkiye'deki hizmet kalitesinin gözünü seveyim. Fıstık gibi bir restorana geldik. Plastikte kahve içiyoruz. Burası bayağı iyi bir Fransız kahvaltıcısı, bakery'si diyeyim, pastanesi diyeyim. Ya şu iş olacak iş değil.
Aslında Talya kahvaltısını evde yaptı. Onun kahvaltısını yaptırıp getirdik biz. Sabah çünkü erken uyanıyor. O yüzden bir şeyleri atıştırmıştı. Şimdi böyle ona böyle küçük bir böyle kruvasan falan söyledik. Bundan çok istedi görünce. Böyle bazı günler onun böyle serbest günü olabiliyor. O da bugünlerden bir tanesi değil mi? O gözükmüyor bu arada o dediğin kruvasandan ötürü. Makaron gözükmüyor. Efendim? Yeşil rengi kalmamış anneciğim. Pembe verdiler. Ufacık tadına bakabilirsin istersen. Domatesin gelmeden. Güzel mi? Türkçe. Güzel mi? Bir şey söylemek ister misin izleyenlere Talya'cığım seni? Yine bakabilirsin tadına tabii ki. Talya, seni izleyenlere bir şey söylemek ister misin? Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar hikayesini anlatmak ister misin? Burada bir aile dostumuz var. Onun da eşi Amerikalı ama çok güzel Türkçe biliyor. Ama tabii aksanlı var. Hep böyle bize merhaba çocuklar yapardı. O hepimizde böyle kalan bir diyalog. O yüzden Talya da ondan böyle öğrendi. Evde işte Dünya ile Mini'ye yapıyordu. Bazen bize diyordu merhaba çocuklar diye. Bizde böyle tatlış bir durum oldu. Evet, yemekler geldi. Talya'nın Avokado ve domates. Çünkü birçok şeyi sordum önceden. Yokmuş. O yüzden de en kolay dedim avokado domates alabilir miyim dedim böyle. Bir de bir tane ıspanaklı kes söyledim. Talya da onları yiyecek. Ceyda Hanım da somonlu kruvasan. Ben de Bak. etli bir pay söyledim. Bizim eskiden yerdim Olabilir. çok talaş böreği. Talaş böreğine benziyor bunun tadı. Şöyle bir keseyim içini göstereyim Sana size. çatalla minik minik yapayım mı onları? İçinde et var. Mi? Elin yanmaz anneciğim. Sizce Buğra o kadar yemeğin üstüne Masanın yıldızı geldi. Opera cake. Çikolata, kahve. tatlısını söyledi. Biraz kestane de var galiba içinde. Kestane tadı Güzel alıyorum. mi gerçekten? Ben de böyle kestaneli pastaları çok severim. Kestane kreması veya o böyle kestane nesi olur. Hani böyle ezerler. Kestane püresi mi denir? Pastalara falan konulduğu zaman çok ayrı bir lezzet katıyor bence. Güzel, hafif. Çok güzel. Lake Worth'te kahvaltımızı ettik. Şimdi Boca Raton'a geldik. Boca Raton bu bölgede çok popüler olduğu için, özellikle Türkler arasında çok popüler olduğu için, Türkiye'den çok duyulduğu için buraya gelen Türkler genelde ilk Boca Raton'da yaşarlar. Sonra farklı yerlere dağılabilir ama genelde bütün gelen Türkler buraya geliyorlar. Çok fazla Türk var burada yaşayan. Ama bir de şöyle de komik bir şey var. Genelde böyle bir yerde karşılaştığınızda selamlaşmıyor Türkler birbiriyle. Evet Neden ya. bilmiyorum. Falan oluyorlar. Birbirlerine Türk var diye. Ben çoğu zaman selam veriyorum. Evet. Aa merhaba, böyle nasılsınız? Sonra da Ceyda diyorlar ki biz sizi bir yerden tanıyoruz. Tanımalarına rağmen söylemiyorlar hemen. O da enteresan. Hayır, Ama illa ben hani benim kendi şeyimden bahsetmiyorum. Genel olarak bir şey var. Böyle türkü duyunca burada Evet. hiç selam vermiyor ama böyle çaktırmadan da böyle dinliyor. dinlemek istiyor filan. Eğer burada yaşıyorsanız, bizi görürseniz bize gelip selam verin. Biz çok mutlu oluyoruz tanıştığımıza. Türkçe duyarsam ben genelde selam veriyorum. Siz de eğer burada yaşıyorsanız, bizi görürseniz lütfen gelin selam verin. Biz çok mutluluk duyarız. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. İlla sadece bize değil. Kendi ülkenizden birini gördüğünde selam verin arkadaşlar. Bir merhaba deyin. Bir Allah'ın selamını verin. Evet ya. Türk. Dikkat. Şurada durmayalım. Adama çarpma da. Adam Türk çarpayım da bana selam vermesin. Yapalım mı? Ne yapıyorduk biz? Tini mini hanı. Şarkı söylüyor hala. Öpebilir miyim? Ya canım. Seversen uyuyor. Ay canım. Ben de seni seviyorum ama. Severim. Bu ortada gördüğünüz standlar birçoğu Türklere ait. Geliyorlar, sezonluk bir şeyler satıyorlar. Talya'nın için? ayakları büyüdüğü için Talya'ya ayakkabı bakmaya geldik. Aslında ayağındaki ayakkabının aynısının bir büyüğünü alabiliriz sonra. Bakalım ayağındaki ayakkabıya. Yo değişik bir şey al ya. Çocukta farklı bir şey görelim. Burada hep çok güzel ayakkabılar olurdu, kalmamış. Başka mağazalara da Tabii bakarız. ki Messi formaları biliyorsunuz artık Miami'de oynuyor. Messi geldi, Miami'ye yerleşti. Bir de şimdi Jeff Bezos da Miami'ye yerleşiyormuş. Talya'cığım ne yapıyorsun? Gel tamam. Ama burası biliyorsun mağaza. Sen de böyle dur manken gibi camdan dışarı bak. Böyle dur bakayım sen de. Sen de manken gibi dur. Böyle dur bak.
Sen sadece denemek mi istiyorsun? Peki otur şuraya, deneyebilirsin. Biraz çok süslü değil. Başım yürüdü. Ama ben yürüyebilmek istemiyorum. Tamam, yürüyebilmek istiyorsun. Biraz küçük mü geldin? Evet, bu küçük çocuklar için değil mi? Sonra başka yerden yine ayakkabı bakarız. Talia'ya çok tatlı bir elbise aldık. Ceyda birazdan gösterir zaten. Şimdi Crate & Barrel'a geldik. Bir dönem Türkiye'de de vardı. Sonra Türkiye'den çıktı. Sebebini bilmiyorum. Rekabet edememiş olabilir ama gerçekten bana göre çok keyifli. Hem gezmesi keyifli. Evet. Hem ürünleri Şimdi çok koşuyoruz. bir mağaza. Ben şimdi Talya'yı burada tuvalete götüreceğim. Sonra buradan eve su bardağı alacağım. Burada Talya'yı hep getirdiğim parkta şurada oynatacak. Çok güzel ürünleri hakikaten. Fiyatlar son dönemde çok arttı. Eskiden çok daha uygundu. Ama Covid'den sonra Amerika'da da fiyatlar biraz sapıttı. Gayet sade. Mesela bu masa kaç paraymış hemen size söyleyeyim. Masa tek başına 1799 dolar. Bu arada bu markanın cam ürünlerinin birçoğu, vazoları, bardakları Paşabahçe'den buraya geliyor. Crate & Barrel yazıyor altında ama bazen Paşabahçe'nin logosunu da unutuyorlar veya bilerek oraya koyuyorlar. Paşabahçe'nin logosunu da görüyoruz bardakların altında. Bu yürüyen merdivenler çok tehlikeli biliyorsunuz. Çocuklarınız olduğu noktada lütfen sizin kontrolünüzde olsun. Çocuğunuza hakim çıkın. Çok kötü durumlarla karşılaşabiliyor insanlar. O yüzden Ayakkabı lütfen bağcığı dikkatli olun. mesela. Ayakkabı bağcığı, uzun hırka. Şimdi şurada bir bardak bakalım, sonra parka gidelim, tamam mı? Yılbaşı süsleri falan inanılmaz güzel bu arada. Bana göre Ceyda, Crate & Barrel yılbaşı süsü almak için bana göre En güzel Amerika'daki yer. en iyi mağaza. Su bardağı bakacağım. Ama zaten siz parkta oynarken ben gelip bakacağım. Talya ile birazcık. Neden? Gayet keyfi yerine. Bak ne güzel uslu duruyor. Bak ne güzel uslu duruyor. Su bardağı bakmak biraz sıkıntılı olabilir. Yok hiç. Niye kızına laf atıyorsun? Gayet de uslu bak. Talya'cığım, lütfen anneciğim. Neden böyle yapıyorsun? Ama şu an bir mağazadayız. Hadi. Talya. Zıpla. Talya zıpla. Zıplaya zıplaya git. Buğracığım. Sakın anneciğim. Bunlar cam. Cam. Ben sadece bakıyorum. Hayır. Hayır Talya. Hayır. Bu bardakların tanesi 7 dolar. Bakmak istiyorum. Lütfen. İşte Paşabahçe'dir bu markası. Hayır. Bence sizi ben parka bırakayım, ben öyle geleyim. Oynayın bakalım. Hadi. Buraya mı? Başka çocuklar olduğu için çok fazla burayı çekmek istemiyorum, yakınlaştırmak istemiyorum. Ama ben ay Belki sadece Talya'ya şöyle. tamam, AVM'den çıktık. Çok kalabalıktı. Çocuklar böyle herkes üst üste birbirine çarpıyordu. Size bahsettiğim parka gidiyoruz şimdi Talya'yla. Çok güzel bir park. Kocaman, bir de açık alan. Zaten AVM'de çok bir işimiz yoktu. Hallettim de. O yüzden de orada da durmadık kalabalık olduğu için. Şimdi Talya'nın arkadaşını da oraya gelmeyin, parka gelin dedik. Orada buluşacağız. Çok tatlı bir elbise aldım ona. Çok güzel. Rengarenk. Tam Palm Beach. Evet. Palm Beach Girl. Tamam. Burası belediyeye ait bir alan. İçinde tenis kortu var, futbol sahaları var. İşte kapalı alanda oynayacağınız hokeyler var. Açık alanda çocuklar için normal park var. Ve yürüyüş yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir yer. Bir de galiba daha büyük çocuklar için şimdi okudum. Bir Evet, laboratuvar gibi bir şey var. Böyle fizik laboratuvarı Var. gibi bir şey var belediyeye ait. Var. Beyzbol sahaları var. Orada çocuklar beyzbol oynuyorlar şu anda. Biz seninle buraya Talya daha hiç yokken, yani benim hamileliğim yokken de gelmiştik. Kendimize spor yapmak için yerler arıyorduk. Evet doğru. Bizim eski evimize çok yakın burası. Evet. Burada çünkü eskrim vardı ama sadece çocuklar yapıyormuş. Aynen Ben de, öyle, onun için gelmiştik. ben de üniversitedeyken eskrim yapıyordum. Ceyda'ya da dedim ki gel burada seninle beraber başlayalım ama sadece çocuklar için ders veriyorlarmış sorry. burada. O yüzden başlayamamıştık. Buralarda yaşıyorsanız eğer şu anda olduğumuz parkın Tamam. ismi Sugar Sands Park, Boca Raton'da. Çocuklarınızı getirebilirsiniz. Çok güzel bir park burası. Aa, Ne aa? burası da kapalı bugün. Aa Bak, playground closed diyor. neden? Bakar mısınız güzelliğine? Aa. Şimdi Serkanlar geliyor Duru'yla beraber. Serkan da mola geliyordu. Bakın Kapalı. böyle bir
kapalı falan alanı olan inanılmaz bir park burası. Çocuklar giriyor, oradan kayıyorlar falan. Talya kapalı. Talya hadi başka parka gidiyoruz şimdi. Bir tane daha var. O sahildekini hatırlıyor musun ne? Hatırlıyorum. Adı neydi onun? Adını hatırlamam da bulurum şimdi. Tamam ona gidelim. Sonunda açık bir park bulabildik. Ay gerçekten park geziyoruz. Duru da Talya'nın geldi. arkadaşı Duru da burada. Git Duru'nun yanına Talya, koş. Koş Duru'yu al, koş. Ama parkta bir şey yok. Bir şey yok ama olduğumuz Hayır. yeri şimdi göstereceğim, inanamayacaksınız. Aynen bu parkın Evet, atmosferi Duru ile güzel. Serkan geldi. Serkan'la tanışmıştınız Duru'nun doğum gününde. Evet, park burası. Ama şu anda parkın konumunu görünce inanamayacaksınız. Gerçekten bu parkın atmosferi çok güzel. Su kenarında olması. Çok bir şey yok çocuklar için. Ama gelip burada suyla oynatıp, bir iki şurada takılıp, siz de şurada kitap okuyup bir kahve içebilirsiniz. Aslında bu park Amerika'yı neden sevdiğimizin, burada yaşamanın neden bu kadar rahat olduğunu ve güzel olduğunu, insanların burada neden mutlu yaşadığının bir özeti gibi. Sadece bu parkı gösterseniz Amerika'yı tanımaya yeter. Çünkü bakın arkadaşlar, burası belediyenin bir arazisi. Böyle bir park yapmışlar. Hiçbir gelir beklemeden yapmışlar. Sırf insanlar mutlu olsun diye. Buyurun, yani şu arsanın değerine bir bakın. Yani şu karşıdaki ev, şu eski bir ev gerçi, mavi olan, ama yine bile çok pahalı. Yanında yepyeni bir ev var. Yanımızdaki evlere bakın. Teknelerini koymuşlar. Yine tekneler geliyor karşıdan, kanaldan. Burası direkt okyanusa çıkan bir kanal. Şu evlere bakın. Bu evler paha biçilemez evler. Yepyeni yapıldı zaten şu arkadaki ev. İnternette de, hatta YouTube'da videoları var. Hiçbir gelir beklemeden belediye geliyor, buraya böyle bir çocuk parkı yapıyor. Yan tarafında keza yine köprünün altından geçiyorsunuz. Yine bir park gibi bir şey var. Orada çocuk oyunları yok. Kitap okunabilecek yerler var veya teknenizi suya indirebileceğiniz bir yer var. Çok inceldi artık. İn bakalım o taraftan, öbür tarafından. Hadi oynayın bakayım, yakalayın birbirinizi. Hadi koş Talya, Duru yakala Talya'yı, koş. Yakala Duru Talya'yı. Yakala. Babalar oyun oynuyor şu anda parkta. Buğra hadi koş. Düştü benimki. Şimdi yakalayacağım seni. Talya kaç. Şimdi yakalayacağım seni. Şimdi yakalayacağım seni. Kaç. Bu tarafa koş Şimdi Talya. yakalayacağım. Talya buraya kaç. Bu tarafa kaç. Ay yine Baba da yattı. Park serüvenimiz bitti. Acıktık. Burada çok sevdiğim bir İtalyan restoran vardı. Oraya gidelim dedim. Ama erkekler dedi ki Türk restoranına gidelim. Böyle kebap lahmacun yiyelim dediler. Daha önce çekmiştik biliyorsunuz İsa abinin yerini. Oraya Mediterranean gidiyoruz. Kebap House. Evet, oraya gidiyoruz şimdi yemek yemeye. Mediterranean Kebap House'a geldik. Lahmacunumuz geldi. Tabii çocuklu masa olduğu için masa böyle darmadağın. Benim salatam, patlıcanım. Ben bunlara bayılıyorum. Bu Mediterranean Kebap House'un lahmacunu gerçekten Bak böyle çok yapalım. çok çok iyi. Hatta Bu bana pizza. göre İstanbul'daki lahmacunlarla yarışır durumda. Amerika'da bu kadar iyi lahmacun bulmak kolay değil. Al Çocuklar masayı boyuyorlar. Talya'nın günü çok güzel geçiyor. Şu anda lahmacun yiyor Evet, hanımefendi. Ayranını yiyecek. içiyor. Talya bir yer misin lahmacunu? Bakayım sevecek misin? Hadi bakalım kocaman. Güzel mi? Yummy. Kötü mü? Kötü mü? Şu an onun acayip uykusu geldi. O yüzden böyle uykusuzluğun da verdiği bir ufacık huysuzluk var. Eve dönüyoruz. Talya'nın artık pili bitti. Gerçekten çok yoruldu. Ve arabaya bindik. Eve doğru giderken Talya. Vallahi çok yorulduk. Yorulduk, evet. Birkaç yere daha gitmiştik. Gittik. Birkaç yere daha gitmedik. Bir yere gittik. Bir yere daha gittik. Bir yere daha gittik ama gittiğimiz bölgede event varmış. O yüzden inanılmaz kalabalıktı ve park yeri bulamadığımız için eve dönmeye karar verdik. Zaten Talya da yorulmuştu, belli ediyordu. Aslında bugün tam Talyalık bir gün oldu. Zaten genelde de hafta sonları böyle geçiyor Talya'yla. Hafta sonu bir gün böyle
daha çok evde ya da kendimize vakit ayırıyoruz. Bir günde full komple Talya'nın oluyor. Zaten hafta içi okuldan çıktıktan sonra ben Talya'yı birçok yere götürüyorum, birçok aktivitelere götürüyorum. İşte kursları var, Talya'nın bale kursu var, tekvando kursu var. Ya da bir gün restorana götürüyorum anne kız yemeğe, bir gün aktiviteye, bir gün boyama yerine. Öyle gezdiriyoruz ama bugün Talya günüydü. Aslında bizim bir hafta sonumuzun nasıl geçtiğinin günüydü çocuklar. Burada çok herkesin pili bitti. Yoruldun mu? Ben de yoruldum ya. Anne kız yatalım. Ne olacak? Sokaklarda yatalım mı böyle? Eve geldik. Ay. Ve bizim evin halleri. Yorulduk biz ya. Evet sevgili arkadaşlar, teşekkür ederiz bugünü bizle geçirdiğiniz için. Kamerayı denediğimiz bir gün oldu. Benim çok hoşuma gitti bu Ozmo Pocket. Hem vlog yapanlar için hem ailenizi çekim yapıyorsanız, siz de hatıralar biriktiriyorsanız. Herhangi bir sponsorluk falan yok. Ben sadece videonun başına dediğim gibi bizim için daha kolay olsun diye aldım. Çok rahat çekim yaptık. Öbür kameralara göre çok daha pratikti benim için. En azından ağır değil, yorulmadan çektim. Görüntü kalitesinde izledikten sonra göreceğiz. Aynı zamanda editçi arkadaşların da tabii ki fikrini alacağız. Ne düşünüyorlar bu kameranın video kalitesiyle ilgili diye. Siz de izleyici olarak karar verirsiniz. Hepinizi çok öpüyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.